Bir kaplumbağanın sırtına bu cihazı yapıştırıp deniz suyuna dayanıklı bir silikonla yapıştırıp onun nefes almak için suyun yüzeyine çıktığında uyduya sinyal gönderiyor. Adeta bizim cep telefonlarımızın sinyal vererek çeker durumdan çekmez duruma veya tam tersi durumlarda da kaplumbağanın bize noktalar halinde nerelerde göç ettiğini alabiliyoruz. Bu şekilde şu ana kadar 60 tane kaplumbağamızı Akdeniz'de takip ettik. Tabii ki bunların ortalama bir yıl civarında izleyebiliyoruz. Ancak bir kaplumbağamız var ki ismi Tuğba. Bunu da gerek Akdeniz'de gerekse dünyada literatüre geçti. Çünkü 4 yıl boyunca pilini çok ekonomik bir şekilde kullandı kaplumbağa ve bize sürekli sinyal gönderdi. Ve geçtiğimiz Kasım ayına kadar sinyali geldiği için de 4 yılını tamamlamış oldu. Öyle zannediyoruz ki bu kaplumbağa hem 4 yıl boyunca nerelerde göç ettiğini bize bildirdi. Aynı zamanda da kaplumbağalar her yıl yuva yapmıyor. Bu bilgiyi de bize göndermiş oldu. 3 yılda bir normalde yuva yapıyor ama bu 4 yılda bir de yuva yaparak bu sene tekrar Dalyan Kumsalı'na gelip yuva yapmasını bekliyoruz. Tabii ki ilginç olabilecek bir çalışma da ola ki bu kaplumbağamızı tekrar yuva yaparken Dalyan Kumsalı'nda bulduğumuz zaman buna ikinci bir cihaz takarak bir ikinci 1 yıl, 2 yıl ya da 3 yıllık bir dönemi daha izleyebilirsek bu kaplumbağa tamamen dünya literatürüne geçerek 6-7 yıllık bir hayat döngüsünde Akdeniz'de nerelerde dolaşıyor? Acaba aynı şekilde yine Adriyatik'e mi gidecek, başka yere mi gidecek? Ne kadar sıklıkla buralara gelecek, bunun gibi bilgileri de hep beraber görmüş olacağız. Bilimsel çalışmalar işte bunun gibi bilinmeyenleri ortaya çıkararak, bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarak koruma çalışmalarında da nasıl korumamız gerektiği gibi bilgileri ortaya çıkarıyor. Çünkü hepimizin bildiği gibi küresel ısınma aslında sadece deniz kaplumbağalarını değil bütün canlıları etkiliyor ama deniz kaplumbağaları bunlardan en fazla etkilenen türlerden biri. Çünkü beslenme alanları, yuvalama alanları, kışlama alanları hepsi değişiyor. Yani eskiden bizim bu bölgelere kadar yuvamız varken şu an Ege sahillerinde hatta Adriyatik'te, Arnavutluk'ta, İtalya'da, İspanya'da bile yuvalarımız çıkmaya başladı. Türkiye'de de yine Aydın, Kuşadası, İzmir, Çeşme, Didim bölgesi hatta Çanakkale'de bile yuvamız çıktı. İşte bunların hepsi aslında hem kaplumbağaların küresel ısınmaya karşı göstermiş oldukları uyumun bir ipucu olabilir. Belki ileride o bölgelerde daha çok yuva alabileceğiz ama onların sıcaklıktan en önemli etkilenmeleri ise yuvada başlıyor. Çünkü yuvanın içerisinde eğer sıcaklık çok yüksek olursa 32 derece gibi buradaki yavruların hepsi dişi çıkıyor. Ve küresel ısınmanın tehdidi altında belki de yuvaların hepsi dişi çıkarsa biz erkek birey olmamaktan dolayı da kaplumbağaları kaybedebiliriz. İşte biz şu an yaptığımız çalışmalarla özellikle Mayıs ayında ilk yıllarda sezonun ilk başında bırakılan yuvaların sıcaklıklarını da özellikle takip ediyoruz ki buradan çıkan erkek bireyler acaba popülasyona yetecek mi ileride? Yetmezse bu yuvaları acaba gölgelendirecek miyiz ya da nasıl yöntemle bunları koruyarak erkek bireyler çıkarabiliriz gibi de şimdiden projeksiyon çalışmaları, ileriye yönelik tahmin çalışmaları yaparak kaplumbağalarımızın dinozorlar gibi yok olmadan dünyamızda yaşamaya devam edebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve araştırmalarımız devam ediyor. Güzel işte. Çocuklardan göndereyim. Bu hayvan suda giderken de yapması lazım. Şu an 4 adet kaplumbağamızdan sinyal geliyor. En son Güzel İzmir ismini verdiğimiz yine burada tedavi edip İzmir bölgesinden geldiği için de Kuşadası bölgesinden gönderdiğimiz kaplumbağamız tam böyle Mısır'a doğru gidecekti. Oradan vazgeçti. Şu an Lübnan'da belki o bölgelerde geçecek. Yani 1-1,5 yıla yakındır izlediğimiz kaplumbağalarımız var ama Tuğba'nın rekorunu şu an kırabilecek başka kaplumbağamız yok. Şu an aktif olarak 4 tane kaplumbağadan sinyal alıyoruz. Ancak bu sene çalışmalarımızı yeni uydu cihazı takmak yanında kaplumbağaların yuvalama dönemleri arasında 2 hafta geçiyor. Yani kaplumbağa 3-5 tane yuva yapıyor. 2 yuva arasında 15 gün geçiyor. İşte bu 15 günlük süreçte kaplumbağa
kumsala tekrar nasıl buluyor? Hangi ipuçlarını kullanarak kumsala doğru yaklaşıyor şeklinde çalışmaları da yapıyoruz ki bu çalışmalar sayesinde de 2 haftalık dönem içerisinde kaplumbağalar sahilini nasıl buluyor, nasıl kumsala yaklaşıyor, yerin manyetik alanından nasıl etkileniyor, suyun akıntısına karşı nasıl yüzüyor gibi bilgileri yine İtalya'dan gelen meslektaşlarımızla birlikte inceliyoruz, araştırıyoruz ve uluslararası alanda da bu yönde dünyada ilk diyebileceğimiz çalışmaları gerçekleştiriyoruz.